Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle Instagram'da fenomen olmanın yollarını söyleyeceğim. Birçok sosyal medya platformunda da bu konu gerçekten çok tartışılıyor ve gerçekten kimse tam olarak ne olduğunu, nasıl yapıldığını bilmemekte. Gelin birlikte başlayalım. Instagram'da fenomen olmak. Öncelikle Instagram'da fenomen olmak gerçekten faydalı içerik yapan birisisinizdir. İçerik üreticisinizdir. Siz kendi içeriğinizi, deneyimlerinizi ya da eğlendirerek veya da bilgi vererek insanlara aktarmanızdır. Ve insanlar da bu etkilendikleri noktaları beğenip, kaydedip veya yorum yapıp size göstermekteler. Şimdi peki biz burada şunu da değineyim. Selfie çekip koymak değil. Onu da söyleyeyim ki yanlış anlaşılıyor bu konu. Bunu demek istemiyorum. Tabii ki de gerekli noktalarda selfie çekilebilirsiniz. Fakat bu selfie'ler bile özel olmalı. Şimdi biz bu konuya çok girmeyeceğim açıkçası. Biz hemen içerik üretimi nasıl olmalı ona geçeceğim. Şimdi ben fenomen olmak istiyorum. Siz de, yani size soruyorum. Şimdi siz bir fenomen olmak istiyorsunuz. Fenomen olmak için öncelikle yapmanız gereken noktaları şöyle değiniyorum. Soru sorun kendinize. Öncelikle ben bu hesapta takipçilerime ne vereceğim? Ben bu takipçilerime ne vereceğim kelimesi aklınıza gelmiyor olabilir cevabı. O zaman şu soruyu soruyoruz. Benim hobilerim neler? Eğer hobilerinizi biliyorsanız ve yaptığınız hobilerde paylaşılabilirse mutlaka o işi fenomen olarak, yani ilk olarak içerik üretimi olarak bunu baz alabilirsiniz. Yaptığınız işler olabilir ya da arkadaşlarına anlattığın konular olabilir ve bu konular onları etkileyebilir. Bu konular hakkında paylaşım yapabilirsin. Veya bilgin mi var? İşte bilgisayar olabilir. Bilgisayar hakkında bilgiler de paylaşabilirsin. Yani bu senin bu konuda hobilerin, ilgilendiğin noktalara bağlanmakta. Peki ben bunları buldum. Ben nasıl bir içerik üretmem gerekiyor? Şimdi içerik fotoğraf, görsel mi, video mu, bunları karar vermen gerekiyor. Instagram'da da IGTV var, Reels var, kısa 15 saniye veya 30 saniye videolar da paylaşabilirsin. Ya da görselde yaptığın o günkü işi anlatabilirsin. Şimdi bu konuda yaptığınız iş fotoğraf çekmek veya video çekmek aklınıza gelmiyor. İçerik nasıl çekilmeli diyorsanız o zaman size daha önceki videolarımdan örnek söyleyeyim. Pinterest'i kullanın. Pinterest size örnek olarak neler yapabileceğinizi zaten oraya arama kutucuğuna yazsanız bile çıkaracaktır. O tür görseller çıkmaya başlayınca sizde içerik fikirleriniz oluşmaya başlayacaktır. Fark ettiniz mi? Bu içerik üretimi bile araştırma dayalı. Ve aslında bu uzaktan paylaşımları yapınca insanlar çok kısa bir şekilde görse bile biz aslında araştırmalar yapmaktayız. Aynı ben de bu şekilde araştırmalar veya eksik konularım varsa onları tamamlamaktayım. Şimdi Pinterest'te bulduğunuz görsel ayarladınız, çektiniz. Çektiğiniz görsel mutlaka güzel ışıkta olsun. Bakın benim şu an bir tane ring light var. Onun sayesinde ışık almaktayım. Ve bir tarafta da gün ışığı almaktayım. Pencerem açık. Oradan ışık gelmekte. Siz de güzel ışıkta, yani pencereye mutlaka yakın olun ki size daha iyi performans göstersin. Şimdi içeriklerimizi hazırladık, çektik birkaç tane fotoğraf. Evet, içeriklerimizin nasıl olacağını bulduk. Bazı sayfalar da bulduk. Bu sayfaların paylaşımlarına da baktık. Aklımızda bir içerik planı oluşmaya başladı içeriklerimiz hakkında. Peki içerik stratejisi belirledik mi? İçerik stratejinizi de belirlemeniz gerekiyor. Haftalık kaç paylaşım yapacaksınız? Bunu ileride Instagram'da da paylaşım olarak söyleyeceksiniz ki takipçileriniz sizin profilinize tekrardan gelmesi için diyorum. Bu sizi arttıracaktır. Çünkü takipçiler gitmesini istemeyiz. Geri bizim profilimize tekrar gelmesini isteriz ki Instagram bizi önersin. Şimdi biz de bunu yaptığımız zaman haftada ilk kaç içerik yapıyoruz? 3 mü? 3 tane paylaşacaksın. Atıyorum ne zaman mı? Bakacaksın. Senin eğer bir raporun yoktur şu an 100 takipçiye ulaşmadığın için. Şu an kendine göre pazartesi, çarşamba, cuma yapabilirsin. Ben örnek veriyorum. Bunu ileride 100 takipçiye ulaştığında bakarsın istatistik verilerine göre. Bunu yaptıktan sonra aylık bir planın olsun ya da haftalık bir planın olsun ve neyi paylaşacağını gör. İşte bu bilgiyi vereceğim, işte diğer gün bunu vereceğim. Bunları planla ki kafan karışmasın ve içerik planın oluştuğu için ve istikrarlı olduğun için takipçiler otomatik olarak gelecektir. Tabii ki de bu işlemi hızlandırmak için bir nokta daha var. Stratejileri kullanmak, doğru hashtagleri kullanmak, doğru açıklamayı kullanmak. Bunları
iyi bir şekilde analiz etmen gerekiyor. Bunu bu videoda paylaşmak istemiyorum. Çünkü biz fenomen olmak için nedenleri ve nasıl olmamız gerektiğini burada paylaşıyorum. Onları şu karttan ya da şu kartlar bölümünden bakabilir veya doğru hashtag kullanımına bakabilirsin veya sosyal medyada geliştirmek için bu kartı izleyebilirsin. Tüm video serisini izleyebilirsin. Ama bu videodan sonra yaparsan daha iyi olacaktır. Çünkü daha bir şey daha var ki Instagram'da reklam vermeniz daha uygun olacaktır. Başlangıçta sizin ilk boostunuz olduğu için gerçekten performans verecektir. Çünkü önce hesapta bütün etkileşimsel oranları bakacak Instagram, ona göre otomatik kitlede belirlerseniz bile doğru bir kişiye yönelecektir. Hedef kitlenizi bulmanız ve bu şekilde ayarlayacaksınız ki otomatik hedef kitlede göreceksiniz kimler izliyor, neler yapıyor. Bunları gördüğünüzde hedef kitle reklamınızda oturacaksınız. Reklam vermek açıkçası sizin işinizi daha hızlandıracaktır. En azından bir 100, 200, 300 takipçiye geldiğiniz zaman ve etkileşim oranınız yüksek olduğundan dolayı daha hızlı bir şekilde büyümeye başlayacaksınız. İşte bu videoda sizlere fenomen olmanızın nasıl olması gerektiğini ve ana anahtar kelimeleri burada paylaşmış oldum. Özet olarak tekrardan geçeyim. Öncelikle faydalı içerikler üretmemiz gerekiyor. Bu faydalı içerikleri kendimize sorarak bulacağız. Hobilerimizi, etkilediğimiz noktaları, bunları bir not alıp bunlara göre bir içerik araştırmasını Pinterest'ten yapacağız. Ve Pinterest'ten baktığımız sayfalara veya Instagram'dan araştırdığımız benzer sayfalara göre içeriklerimizin fotoğraflarını oluşturacağız ve içerik stratejimizi belirleyeceğiz. Haftalık olarak göstereceğiz ve bunu baktığımızda ne zaman paylaşacağımızı bildiğimiz için içimiz daha rahat ve içeriklerimizi daha güzel bir şekilde yapacağız. Evet, ondan sonraki işlem ise biraz daha boostlamanızla, reklamla biraz daha kitleye ulaşabilirsiniz. Bu şekilde sizin hesabınız fenomen olma yolunda gidecektir. Ama mutlaka ünlü gibi davranmayın. Mutlaka samimi, doğal olmaya çalışın. Eğer bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, kanalımdan haberdar ve bu tür şeylerden bilgi almak istiyorsan zil butonunu açmayı unutma. Bu kartlar sayesinde de diğer videolarıma hesabını geliştirmek için birçok video yaptım. Bunlarla gidebilirsin. Bunları da izleyebilirsin. Evet, bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere.